Bugün size hayali ama aynı zamanda son derece gerçekçi sonuçları olabilecek bir senaryo anlatacağım. Eğer Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs'ın da içinde olduğu geniş bir Turan Birliği kurulabilseydi ekonomi nasıl olurdu? Dünya dengeleri nasıl değişirdi? Ortaya nasıl bir güç çıkardı? Öncelikle nüfusumuz 180-200 milyon civarında olurdu. Toplam yüz ölçümü 4,5-5 milyon kilometre kare. Stratejik bölgelerimiz Hazar Havzası, Orta Asya enerji koridorları, Avrupa Asya ticaret yolları, doğal gaz hatları. Bu birlik toprak genişliği bakımından dünyanın en büyük 3. coğrafi birliği olurdu. Enerji kaynakları açısından ise dünyanın en kritik kapılarından birine dönüşürdü. Kazakistan dünyanın en büyük uranyum üreticisi. Büyük petrol ve gaz sahaları, altın rezervleri var. Türkmenistan ise dev doğal gaz rezervleri var, geniş boru hattı kapı potansiyeli var. Azerbaycan Hazar petrolü ve gazı var. BTC ve TANAP koridorları var. Türkiye'ye baktığımızda enerji geçiş ülkesi, stratejik boğazlar var. Bu birlik enerji fiyatlarını tek elden yönetebilecek kadar büyük bir pazarlık gücüne sahip olurdu. Yani bir çeşit Türk OPEC'i doğabilirdi. Eğer birlik tam anlamıyla kurulabilseydi en büyük ekonomik hamle ortak para olurdu. Turan dinarı veya tenge dinar gibi bir para birimi yapılabilirdi. Peki ekonomik etkiler ne olurdu? Döviz spekülasyonlarına karşı korumamız daha iyi olurdu. Birlik içi ticaret ve maliyetlerin dramatik bir düşüşü gerçekleşirdi. Yabancı yatırımcı için dev bir ortak pazar olurdu. Enflasyonu hedeflemesi için ortak bir merkez bankası kurulurdu. Elbette bu paranın sağlam olmasının temel şartı enerji gelirlerinden oluşan bir egemenlik varlık fonu olurdu, Norveç modeli gibi. Bugünkü toplam ekonomik büyüklük yaklaşık 1,6-1,8 trilyon dolar arasında olurdu. Birlik kuruluyorsa 10 yıl içerisinde 2,5-3 trilyon dolar hedef konulurdu. İthalat bağımlılığında %20-%25 azalma gerçekleşirdi. Ortak üretim merkezleri kurulurdu. Türkiye'nin sanayi gücüyle Kazakistan ve Türkmenistan'ın enerji kaynakları birleşirdi. Muhteşem bir senaryo ortaya çıkardı. Özbekistan'ın pamuk ve tarım gücü birleştiğinde birlik kendi kendine yeten dev bir ekonomik kuşak olurdu. Bakü, Tiflis, Kars hattının genişletilmesi, Çin'e uzanan Trans-Hazar koridoru, Türkmenistan, Kazakistan, Rusya bağlantıları, Hazar'da mega liman projeleri, Türkiye üzerinden Avrupa'ya mega bir ticaret akışı olurdu. Bu birlik Çin'in Kuşak Yol projesi karşısında kendi jeoekonomik gücüne sahip olurdu. Dünya ticaretinin yaklaşık %7-%10'u bu hat üzerinden akabilirdi. Türkiye'nin İHA SİHA teknolojisi, Kazakistan'ın uzay üstü kapasitesi, ortak savunma sanayi fonu, siber güvenlik ve yazılım merkezleri, ortak teknoloji üniversiteleri. Birlik kendi savunma sanayisini üretir, ithalata olan bağımlılık %60'dan %20'lere kadar inerdi. Özbekistan ve Kazakistan büyük tahıl kapasitesine sahip. Türkiye'de ise seracılık, meyve sebze ihracatı var. Azerbaycan'da tarım, üzüm ve pamuk üretimi çok yüksek. Birlik kurulursa Orta Doğu ve Avrupa'nın en büyük tarım tedarikçisi olunabilirdi. Gıda fiyatları istikrar kazanır, birlik dışı ihracatta yıllık 100 milyar dolarlık bir pazar oluşabilirdi. Ortak doğalgaz politikası yapılırdı, ortak boru hatları, Hazar Denizi'nin ortaklığı, yenilenebilir enerji yatırımları yapılırdı, rüzgar, güneş, hidroenerji gibi. Enerji gelirlerinin birleşmesi tıpkı Körfez ülkelerinde olduğu gibi dev bir fon yaratırdı. Birlik ülkeleri yılda 120-150 milyar dolar enerji fazlası verebilirdi. Peki her şey güllük gülistanlık mı olurdu? Tabii ki değil, farklı olumsuzluklar da mutlaka olacak. Ekonomik gelişmişlik farkları olurdu, siyasi farklılıklar illaki yaşanırdı, fikir çatışmaları olurdu, para birliğinin entegrasyonu biraz zor olurdu. Rusya, Çin, Amerika gibi büyük güçlerin baskısı altında kalabilirdik. Hazar paylaşım problemleri yaşanabilirdi, lojistik ve altyapı eksiklikleri ortaya çıkardı. Turan Birliği ekonomik olarak cazip olsa da hayata geçirilmesi ciddi bir diplomatik ve politik maliyetler gerektirebilir. Fakat imkansız değil. Türkiye üzerinde etkilerine baktığımızda Türkiye bölgenin ekonomik merkezlerinden bir tanesine dönüşürdü. İstanbul Finans Merkezi büyür, savunma sanayisi ihracatı artar, Türk lirasının itibarı yükselir, sanayi ihracatı 2 katına çıkardı, enflasyon düşerdi, enerji maliyetleri %20-%25 azalırdı. Kısacası Türkiye bu birlikten en fazla yararlanacak ülke olurdu. Turan Birliği bugün hayal gibi görünse de ekonomik altyapısı aslında güçlü. Enerji, tarım, savunma, lojistik ve nüfus doğru bir entegrasyonla dünya ekonomisinde yeni bir dev doğabilir. Peki sizce böyle bir birlik kurulabilir mi? Yorumlara yazın, konuşalım. Bence benim fikrim sonrasında aslında gerçekten çok zor gözüküyor ama yapılabilirse mükemmel bir sonuca erişebiliriz. Biliyorsunuz ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. O yüzden gerçekten bu Turan Birliği bizim için çok kıymetli olabilirdi. Günümüzdeki şartlara baktığımızda çok mümkün gözükmüyor ama olsa çok bambaşka bir şeyler yaşayabilirdik. Hayalimiz bu olurdu bizim de. Bu tarz içerikleri seviyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.